Herkese merhaba. Geçtiğimiz haftalarda Instagram takipçilerime son çıkan makyaj ürünlerini tanıttım. Bir video görmek ister misiniz diye sordum ve cevapların %95'i olumlu oldu. Ben de bu videomda sizlere piyasadaki en yeni makyaj ürünlerini kullanarak yazlık, bronz tonlarda ve bol aydınlatıcılı, gözlerde kırmızı tonların öne çıktığı bu makyajımı göstermek istiyorum. Siz de yeni çıkan ürünleri tanımak istiyorsanız ve makyajım ilginizi çektiyse izlemeye devam edin. İlk olarak makyajıma Marc Jacobs Coconut Setting Mist ile başlıyorum. Ardından primer işlemine geçiyorum. Bunun için First Aid Beauty Coconut Skin Smoothie Priming nemlendirici kullanıyorum. Bu ürün nemlendirme etkisi çok yüksek bir primer, ancak özellikle yağlı ciltler için fazla gelebilir ve ciltte ekstra yağlanma olduğunda fondöten kolay akmasına neden olabilir. Bu yüzden bu ürünü cildi yağlı olanlarda çok tavsiye etmiyorum. Fondöten olarak Maybelline Satin Liquid fondöteni Maybelline Master Prime Hydrating Primer ile birlikte kullanıyorum. Gördüğünüz gibi ürünleri önce elimin arka tarafında karıştırıp sonra yüzüme uyguluyorum. Ardından Beauty Blender'ımla güzelce yediriyorum. Fondötenin ardından kapatıcı işlemi var. Bu makyajımda favori kapatıcılarımdan Catrice Liquid Camouflage kapatıcımı gözaltı bölgeme, alnıma, burnumun ve çenemin üzerine uygulayıp Beauty Blender'ımla dağıtıyorum. Kapatıcımı sabitlemek için gözaltı bölgemde Hourglass Veil pudramı, yüzümdeki kalan yerlerde de CoverGirl Professional Loose pudramı kullanıyorum. Gördüğünüz gibi elmacık kemiklerimi birazdan aydınlatıcı uygulayacağım için pudralamıyorum. Pudradan sonra Marc Jacobs Fantasy Dew Drops aydınlatıcımdan az miktarda elimin arkasına alıp Beauty Blender'ımla yüzüme uyguluyorum. Ardından Capri tonundaki Nars Toz Highlighter ile likit aydınlatıcımı sabitliyorum. Sırada konturlama işlemi var. Bunun için Marc Jacobs Fantastic Bronzer'ımı küçük kontur fırçamla alıp elmacık kemiklerimin altına uyguluyorum. Bunu yaparken gördüğünüz gibi aydınlatıcımla da karıştırıyorum.
Cildime özellikle canlı bir görünüm vermek için Maybelline Face Studio Master Bronze Kit kullanıyorum. Gördüğünüz gibi bütün tonları karıştırıp büyük duo fiber fırçamla normalde bronzer kullandığım bölgelere uyguluyorum. Alık olarak NARS Wanted 1 paletin üzerindeki Kingpin tonunu tercih ediyorum. Kaşlarımda her zamanki gibi yine NYX Micro Brow kalemimi kullanıyorum. Ardından L'Oreal Brow Plumper maskaramla kaşlarımı sabitliyorum. Sırada göz makyajım var. Ben bu makyajımda Urban Decay Beached paleti kullanacağım. İlk olarak yoğun kriz fırçamla Daybreak tonunu alıp önce kriz bölgeme güzelce yediriyorum. Hemen ardından aşağıya doğru yani göz kapağın hareketli kısmına doğru da karıştırıyorum. Kaş kemiğimi ve iç köşeleri aydınlatmak için paletimin üzerindeki Blaze tonunu tercih ediyorum. Ardından temiz bir karıştırma fırçası alıp özellikle kenarların üzerinden geçerek geçişlerin çizgisiz olmasını sağlıyorum. Göz kapağım için Heatwave farımı düz uçlu fırçamla alıp Fix Plus spreyimi sıktıktan sonra iç köşelerden dışa doğru göz kapağım boyunca uyguluyorum. Boş kalan diş köşeleri için ise paletin üzerindeki en koyu parıltılı ton olan Wedge kullanıyorum. Yine bu fareda uygulamadan fırçama Fix Plus spreyimden sıkıyorum.
Özellikle iç köşeleri vurgulamak istediğim için tekrar blaze farımı alıp spreyimi de uyguladıktan sonra bir kez daha iç köşelere ama bu sefer göz kapağında iç kısmına doğru uyguluyorum. Tüm makyajı güzelce sabitlemek için Urban Decay All Nighter Pollution Protection sabitleme spreyimi sıkıyorum. Bu makyajımda kirpiklerim için Lancome Messier Big Mascara kullanıyorum. Son olarak dudaklarım için Louis Vuitton'undaki Kat Von D Liquid Rouge'u tercih ediyorum. Böylece dudaklarla birlikte makyajım tamamlanmış oluyor. Umarım en yeni ürünleri kullanmaya çalıştım. Bu videom hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.